Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Bu videomda ilk olarak ons altında kayıplar durdu mu? Ardından gram altında ons baskısı sürüyor mu? Ve en son olarak da dolar Türk lirasında Merkez Bankası'nın etkisi altında kalıp kalmadığı hakkında yorumlar yapacağım. Şimdi ilk olarak ons altında kayıplar durdu mu? Fed'in geçtiğimiz haftaki toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesine karşın enflasyon ve faiz beklentisindeki yukarı yönlü revizyon etmesi piyasalarda oldukça şahin algısı yaşattı. Bu gelişmelerin akabinde dolar tarafında yaşanılan ani değer kazanımları ons altın tarafında 1760 dolar seviyesine varan oranda geri çekilme hareketini de beraberinde getirdi. Diğer taraftan Fed Başkanı James Bullard son toplantıda Jerome Powell'ın resmi olarak varlık alımlarının azaltımına ilişkin tartışmayı başlatmasını belirtmesi dikkat çekerken Fed'in ilk faiz artırımının 2022 yılı sonunda gelebileceği beklentilerini belirtmesi sonrasında piyasalarda ani fiyat hareketliliklerinin yaşandığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri bu gelişme sonrasında %1,60 seviyesine yükselse de sonradan tekrar 1,39 seviyesinde dengelendiğini gördük. Böylece tahvil faizlerindeki düşüşün değerli metal tarafındaki geri çekilmeyi de sınırlandığını görmüş olduk. Haftanın ilk işlem gününde ise Amerika Birleşik Devletleri tarafında oldukça sakin geçen Federal Açık Piyasa Komitesi üyesi olan Williams'tan gelen açıklamaların Fed'in daha erken bir faiz artımına gideceği yönündeki beklentileri de zayıflattığını gördük. Böylece doların küresel ölçekte hafif değer kaybı içerisine girmesiyle birlikte değerli metalde 1775 dolar seviyesi üzerindeki hareketliliğini koruduğunu söyleyebilirim. Tüm bu gelişmelerin akabinde ons altına teknik olarak baktığımızda 1775 dolar seviyesi ve üzerindeki hareketliliğinin korunması durumunda değerli metaldeki yükselişler 1795 ve 1815 dolar seviyelerine yönelik ataklar hızlanabilir. Ancak olası bir 1775 dolar seviyesi altındaki kapanışlarda ise 1756 ve 1734 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altında ons baskısı sürüyor. Gram altında geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi sonrasında oluşan şahin Fed görüntüsü dolar varlıklarına kayda değer oranda değer kazandırdığını gördük. Böylece ons altın tarafındaki düşüşler 1770 dolar desteği altına sarkarken gram altın tarafında da bu hareketin yansımalarını hissettik. Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin üzerinde açıklanan haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi verilerine rağmen dolar tarafındaki primlenme hareketinin de değişmediğini gördük. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin dolara nazaran yükselişlerinde sınırlı kalması değerli metalin toparlanacağına yönelik sinyalleri oluştururken ayrıca dolar kaynaklı oluşan tansiyon ile birlikte yaşanan çözülmelerin haftanın son işlem gününde bir miktar zayıfladığını söyleyebilirim. Böylece ons altın kaynaklı 495 Türk Lirası eşiğine varan oranda geri çekilme hareketi içerisine giren gram altında
kurun toparlanma göstermesi dolar Türk lirası tarafında yaşanılan yükseliş ivmesinden etkilendiğini söyleyebilirim. Yurt içi gelişmelere değinecek olur isem, dolar varlıkları üzerinde oluşan primlenme tüm gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluştururken kurda 8,77 seviyesine varan oranda yükselişleri beraberinde getirdi. Faizlerin sabit tutulduğu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısında vurgulanan sıkı para politikası duruşu Türk lirası tarafına kısmi oranda değer kazandırsa da bu ivmenin kurdaki geri çekilme ivmesine hız kazandıracak güçte olmadığını gördük. Tüm bu gelişmelerin akabinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda dolar Türk lirası kaynaklı zayıflayan düşüşlerin 500 Türk lirası seviyesi üzerindeki görüntüsünü koruması ile birlikte gram altın tarafında alım potansiyeli artabilir. Özellikle 505 Türk lirası eşiği üzerindeki kapanışların gram altın tarafında 515 ve 525 Türk lirası seviyelerine yönelik atakları destekleyebileceğini söyleyebilirim. Olası bir çözülme ihtimalinde ise 495 seviyesi geçilirse düşüşlerin 485 ve 475 Türk lirası destek eşiğine ulaşabilir. Dolar Türk lirasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası etkisi sınırlı kaldı. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında bazı üyelerin erken faiz artırım noktasında duruş sergilemesi sonrasında piyasalarda bozulan risk iştahına bir de ani yükselen dolar varlıkları eklendi. Böylece kurda ani yükseliş ivmesi oluşurken fiyatlar 8,75 seviyesi üzerini test etti. Özellikle enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize eden FED, ekonomiye ilişkin bekle gör noktasındaki duruşunu sürdürdü. Ancak toplantıda 2023 yılının sonuna kadar 2 defa faiz artırım yapılmasının beklendiği de belirtildi. Diğer taraftan haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısında bir daralma göstermeye bir miktar ara verilmesinin ise dolar tarafındaki primli görüntüyü pek fazla değiştirmediğini söyleyebilirim. Bu gelişmelerin akabinde oluşan kurdaki yükselişler yurt içerisinde gerçekleşen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı sonrasında bir miktar yön değiştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini %19 seviyesinde sabit tutarken Nisan enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşu kararlılıkla sürdürülebileceğinin vurgusu da dikkatlerden kaçmadı. Bu açıklama Türk lirası tarafına bir miktar değer kazandırırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyonunda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar politika faizlerini enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Bu gelişmelerin akabinde 8,65 seviyesinden çözülen kurda hafif geri çekilme potansiyeli oluşsa da genel tabloda yükselen trend eğiliminin korunmaya devam ettiğini görüyorum. Tüm bu gelişmelerin akabinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda dolar Türk lirasında 8,70 eşiğinin korunmasına bağlı olarak yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyorum. Bu kapsamda 8,81 direncinin kırılması ile birlikte yükselişleri 8,90 ve 9 Türk lirası direnç seviyeleri çerçevesinde yakından takip ediyorum. Ancak
8,70 seviyesinin altında oluşabilecek bir görüntüde ise 8,60 ve 8,50 Türk Lirası seviyelerini kademeli geçiş noktası olma özelliğini de koruduğunun altını çizmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take